Tufanın sadece Karadeniz veya Mezopotamya'da gerçekleştiğine dair iddialar olduğu gibi Sfenks'in üzerinde yer alan su aşınması izleri etkilenen coğrafi alanın sandığımızdan çok daha geniş olabileceğini gösteriyor bize. Enteresan bir biçimde sadece semavi dinlere ait kitaplar değil, az önce de saymış olduğum Güney Afrika, Güney Amerika, Çin ve hatta Avustralya'nın aborjin inançlarına dek pek çok kültürde tufan mitinin anlatılması bu düşüncemizi zaten desteklemektedir. Zira söz konusu verileri dikkate aldığımız takdirde mantıksal olarak iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. İlk olarak tufandan kaçabilen insanlar bir şekilde dünyanın dört bir yerine yayıldılar ve ortak anılarını farklı coğrafya ve kültürlerde dile getirdiler. Veya ikinci bir mantıksal çıkarımda da bulunabiliriz. Tüm dünya gerçekten sular altında kaldı. Tüm bu argümanlara ek olarak da Nippur koleksiyonunda anlatılan Utnapishtim mitinde de yeryüzünde insan soyunun gemide kurtarılanlarca devam ettirildiği yazılmıştır. Meydana gelen su baskınının boyutunu bu şekilde açıkladık, coğrafyasını. Bir de boyutuna dair de bir iki kelam etmemiz gerekebilir. Nuh tufanı ilk olarak Sümer tabletlerinde ve Babil Atrahasis'te anlatılır. Bazı farklılıklara rağmen kutsal metinler ve tüm mitolojiler suların göğe kadar yükseldiğini ifade eder. Sular öylesine yükselir ki tufan bittiği zaman Nuh'un gemisi Cüdiye, yani Arapça manası ile dağ veya yüksekçe bir yere oturur. Suların dağları aştığı savuna Yunan mitolojisinde yine Poseidon'dan sağlam bir destek geliyor. Şöyle ki mitoloji biliyorsunuz geçmiş zamanlarda meydana gelen olayları masalsı bir dilde anlatan toplumsal bir kaynaktır aslında. Bu sava dayanarak Athena'nın tapınağında Poseidon'un yine zorba Poseidon'un Medusa'ya tecavüz etmesine dayalı efsanenin aslında tufan anlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önceki videolarda da açıklamıştık. Poseidon deniz tanrısıdır ve deniz suyu ne tarımda, ne temizlikte, ne de içme amaçlı kullanılır. O halde Poseidon'un gelişi aslında bir su baskınının ifadesidir. Athena'nın tapınakları hem Assos'ta hem de Yunanistan Nikis'te denizden ortalama 250 metre yükseklikte bulunuyor. Ve sular bir nedenden dolayı o kadar yükselmiştir ki tapınak dahi su altında kalmıştır. Poseidon ve Medusa hadisesinin bize verdiği bilgilerden biri de budur. Diğer bilgiler mi? Onlar da sonraki videoların konusu artık. Özetle Kur'an-ı Kerim ve mitler tufanı hep benzer biçimde anlatmış. Bilimsel veriler de bu bilgileri bir biçimde desteklemiştir. Bu videomuzda, video serimizde daha doğrusu bunu gördük. Bunları sıralayacak olursak, bir tufan ile ilgili mitolojiler ve Kur'an ayetleri farklı örnekler ile aynı durumlar açıklamıştır. Örneğin tufanın ilk olarak yeraltı sularının yeryüzüne çıkmaya başlaması gibi. Daha sonra gökten inanılmaz şiddette ve durmaksızın bir yağmur yağmış ve tayfun oluşmuştur. Gökten yağan inanılmaz su miktarına dair destek bilimsel yanıtımız NASA'dan gelmiştir. Bunu belirttik. Ayrıca yeraltı suları güçlü bir şekilde yeryüzüne çıkmıştır. Yerin 440 kilometre derinliğinden gelen kahverengi elmasın içine sıkışmış olan ringwoodite minerali ihtiva ettiği su ile yeraltı sularının varlığını ve volkanik faaliyetler gibi yüksek basınç altında yeryüzüne çıkabildiğini ispatlamaktadır ki zaten mitolojilerde volkanik faaliyetlere dem vuruyordu. Karadeniz havzası aniden yüksek basınçta su ile dolmaya başlamıştır. Utnapishtim'in kralı olduğu Şurupak kenti de dahil olmak üzere Sümer şehirlerinde yapılan kazılarda evlerin içerisine kadar girmiş temiz kuma rastlanmıştır. Ayrıca Sfenks'in üzerindeki aşınma izlerinin sanıldığı gibi rüzgar değil, aslında su aşınması olduğu teorisi de savunulmaktadır. Şimdi en baştaki sorumu yenilemek istiyorum. Allah Sümerlerden konumu çaldı. Buna gerçekten inanıyor musunuz? Cevabı sizlere bırakıyorum. Şahmeran ve Medusa konulu videomuzda görüşmek üzere diyorum. Bu arada da vermiş olduğu destekten dolayı Ehladere'de teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgi ve sağlıkla kalın. Teşekkürler.